Bugün birlikte markete gidiyoruz. Ve sizlere sağlıklı beslenme hakkında tüyolar vereceğiz. Hadi gidelim. Şimdi hastaların en sevdiği bölümdeyiz. Hangilerini yiyebileceğinizi tek tek söyleyeceğim. Herkese merhaba, ben diyetisyen Göksu. Ben de diyetisyen İrem. Bugün birlikte markete gidiyoruz. Ve sizlere sağlıklı beslenme hakkında tüyolar vereceğiz. Hadi gidelim. Evet, markete geldik. Nereden başlayalım? Bence süt ürünlerinden başlayalım. Hem protein olarak en önemlisi olan bizim için o zaten. Evet. Şuradan devam edebiliriz. Şimdi öncelikle laktozsuz sütten başlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki ilk bir ay boyunca laktozsuz süt ve süt ürünleri kullanmamız gerekiyor. Bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi gaz ve krampı engellemek amaçlı biz laktozsuz öneriyoruz bütün süt ürünlerini. Evet, bir de diğer önemli şey de proteinli süt. Biz size zaten protein kullanımını biliyorsunuz. O shake'lerinizi 6 ay kadar öneriyor oluyoruz minimum. Bazen hastanın durumuna göre bir yıl da olabiliyor. Şimdi ben de size onu göstermek istiyorum. Mesela herhangi bir protein sütünü tozların yerine tercih ettiğinizde neleri kaçırıyoruz onlara bakalım. Burada mesela şeker fazlalığını göreceksiniz siz de güzelce incelediğiniz zaman ürün etiketinizi. Ve aynı zamanda vitamin ve minerallerden eksik olduğunu göreceksiniz bu ürünlerin. Evet tabii ki hiç yoktan iyidir. Kas kaybınızı minimuma indirir. Ama bizim önerilerimizi uygulamanız her zaman ameliyatın başarısını da arttırıyor olacaktır. Evet, çay kısmı benim en sevdiğim kısım. Çünkü ilk etapta hastalara kafein içeren bir şey önermediğimiz için buradaki rezene melisa papatya çayı özellikle mideyi rahatlatıcı özelliğiyle bizim için çok önemli oluyor. Bir fitoterapi uzmanı olarak burada biraz Göksu'ya lafı bırakmak istiyorum. Göksu, sence hastalarımız hangi çayı kullansın daha çok? Şimdi öncelikle aslında mideye iyi gelen çaylar zencefil, papatya, melisa gibi çaylar aslında. Bunları tüketebilirler. Rezene de çok daha iyi gelir. Özellikle gaz krampları için. Ben bir de şeyi çok söylemek istiyorum. İlk sıvı dönem beslenmesi olduğu için hastaya göre tabii 10-15 gün olarak değiştiği için ister istemez kabızlık gözüküyor oluyor. Çay kısmı benim en sevdiğim kısım. Çünkü özellikle ameliyat sonrası bir ay boyunca kafein tüketmenizi istemediğimiz için sizleri daha çok bitki çaylarına yönlendiriyoruz. Mesela rezene, melisa, papatya gibi çayları öneriyorum. Göksu bir fitoterapi uzmanıyken de ona da birazcık soralım bakalım. Sence Göksu, hastaların hangi çayları tüketmesi doğrudan daha etkili olur? Şimdi şöyle, aslında mide biraz hassas olduğu için öncelikle bize iyi gelen çaylar şunlar olacak. Papatya, melisa ve rezene çayı. Özellikle krampı alacak çaylardan üçü, bu çok önemli. Zencefil de çok iyi gelir. Özellikle bulantılara çok iyi gelir. Bu dönemde bunları veriyoruz. Bu şekilde kullanabilirler. Bir de ben şeyi çok söylemek istiyorum. Kayısı çayı burada da bir yerde görmüştüm. Evet, burada mesela. İlk dönemde yine katı beslenmeye geçmeden önce daha çok sıvı ağırlıklı beslendiğimiz için kabızlık gözükebiliyor. Bununla ilgili bir videoda çekmiştim ama şimdi sizlere yeniden hatırlatayım istedim. Kayısı çayı da içebilirsiniz günde 2 fincan kadar. Bu da kabızlığınızı büyük ölçüde çözmüş olacak. Doğru probiyotiklerle kombinlemeyi unutmayın ama. Kesinlikle. Şimdi hastaların en sevdiği bölümdeyiz. Hangilerini yiyebileceğinizi tek tek söyleyeceğim. Hiçbirini.
Evet, bu reyon maalesef bizim sizlere birazcık da olsa yani 6 ay kadar yasakladığımız bir bölüm. Ama tabii ki bunu sizin sürecinizin en iyi şekilde gelişmesi için yapıyoruz. Hepsinin şeker miktarı çok yüksek, içlerinde yağ oranı da çok yüksek. O yüzden bunlara en azından bir 6 ay veda edip bakmayacağız. Geçeceğiz buradan direkt. Aynı zamanda da söylemek istediğim bir şey var tabii ki. Gazlı içecekler de biliyorsunuz ki yasak. Hazır kesinlikle. burada maden suyu varken bunun altını çizmek istedim. Bu da aynı şekilde bir yıl boyunca tüketemeyeceğiniz içeceklerden bir tanesi. O zaman buradan direkt koşarak uzaklaşalım mı? Hadi. Evet, görmüşken aklıma geldi. Hemen buna da dikkat çekmek istedim. Meyve sularını da genellikle kendinizin sıkmasını istiyoruz. Çünkü hem bunlarda ilave şeker bulunuyor, hem de mesela bu nar suyu sitrik asit içeriyor. Portakal, limon, mandalina, nar gibi sitrik asit içeren meyveleri de mutlaka suyla karıştırmanızı istiyoruz. Ve tabii ki ameliyattan 45 gün sonra bunlara başlıyoruz. Kesinlikle doğru. Biliyorsunuz ki bizim için en önemli şey protein alımı. Şimdi ameliyatın başında çok fazla besin tüketemediğimiz için yeterli proteini alamıyoruz. Zaten bu yüzden protein tozlarını, yumurta peynirinizi yemenizi önemli rica ediyoruz ve altını çiziyoruz tabii ki. Burada aslında önemli nokta şu. Peynirde neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yağının az olması. Genel olarak önerdiğimiz lor peyniri ve light süzme peyniri oluyor. Bu arada her ürün için geçerli. Lütfen light olan ürünlerin aynı zamanda şeker ve yağ miktarını da kontrol edin. Markalar bazen bize yanıltabiliyor ya da hafif böyle tiyolarla ürünlerin daha sağlıklı, yağsız olduğunu ya da kalorisinin düşük olduğunu söyleyebiliyorlar. Ama güzel olarak bir ürün etiketi okumayı bilirseniz, hani yağ miktarına, şeker miktarına dikkat ederseniz kendiniz için en doğru ürünü seçmiş olacaksınız. Kesinlikle. Etiket okumak burada çok önemli. Dur. Önce bir yulafı da anlatalım bence. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi aslında yulaf sağlıklı olduğu için herkes her zaman tüketebileceğini düşünüyor bunu. Ama yulaf aslında tahıl grubuna girdiği için bunu 6. aydan sonra tüketiyoruz. Evet ve yüksek lif içerdiği için 6. aydan sonra bizim için çok yardımcı bir besin oluyor. Kesinlikle. Hem de kahvaltılarınızda yulaf lapası yiyebiliyorsunuz. Hadi gelelim. Geçerken sen bana bunu ver de. Teşekkür ederim. Artık sen yoruldum. Evet, kuru yemiş bölgesindeyiz, reyonundayız. En sevdiğim reyon çünkü hepinizin açlığını bastıran mükemmel bir atıştırmalık ara öğün oluyor. Size biz ameliyat olmuş hastalarımıza 3. ayda öneriyoruz. Benim en sevdiğim çiğ badem ve çiğ fındık. Göksu sen? Antep fıstığı tabii ki Antep de. fıstığı. Burada da önemli olan hem güzel sağlıklı yağları alırken hem de sayı bakımından güzelce porsiyonu kontrol ederek kilo almaya değil, hem HDL'mizi, kolesterolümüzü yani iyi olan kolesterolü yükseltmek hem de açlığımızı bastırmak. Kolesterolü düşürmek için en önemlisi çiğ kuru yemişleri de tüketmek. Bunu da altını çizelim. Evet, hadi şimdi biz birazcık bir şeyler alalım klinikte yemek için. Evet, biz sizler için örnek sepetimizi hazırlamışken kendimize de almış olduk. Ve şimdi kliniğe geçeceğiz. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.